Genel şey için. Bebeğe de şey yapmayın da. Hayır, sabah görüştüm zaten. Sinan abi hocamıza da... Gündüz ve gecesinde öksürüyor. Ve annesi bize geldi dedi ki ben bu çocuğu besleyemiyorum. Her beslendiğinde bu çocuk öksürüyor. Bunun üzerine biz yutarken baktık çocuğun yutmasını bakın görüyorsunuz. Çocuğun yutmasında herhangi bir sorun yok. Çocuk yutuyor. Buradan da nefes borusuna kaçmıyor. Fakat daha sonra yutarken gördük ki şuradan bakın bir kanalla şuradaki bir kanalla şuradaki burası nefes borusu. Bakın İlaç şuradan bir kanalla nefes borusuna boşalıyor. Bronşlarına yakın bir yerde yemek borusundan oraya emdiği anne sütü kaçıyor ve bu çocukta aşırı öksürme nedeni. Yutma filminde çocuk yutuyor fakat nefes borusunun trakea dediğimiz nefes borusunun açılanma yerinde, her iki bronş açılanma yerinde yemek borusundan nefes borusuna bir kaçak oluyor. Yani olgu sunumları şeklinde literatürde geçen. Bronkoskopide şimdi yemek borusundan vereceğimiz mavi sıvının, bakın şimdi birazdan nefes borusundan şuradaki bir kanal ağzı gibi bir kanal ağzı görünüyor. Orada bakın gördünüz mü? Mavi sıvı nasıl kanal ağzından geldi. Emdiğinde buradan mama gelecek. Anne sütü emdiğinde buradan anne sütü gelecek. Bakın şimdi daha net görünüyor. Bakın gördünüz mü sıvı gelişini? Yemek borusundan verilen sıvı burada nefes borusundan geliyor. Bize hasta yaklaşık bir 10 gün önce geldi. 5 aylık bir kız çocuğuydu. Doğduğundan bu yana sürekli aralıklı öksürük şikayeti, beslenememe, her beslendikten sonra öksürme şikayetiyle tarafımıza başvurmuştu. Biz de ileri tetkik ve tedavi yapmak için hastamızı yatırdık. Bizim tabii bu çocuğun birçok hastanede dolaşmış olması, birçok ilaç kullanmış olması ve bunların yanıt vermemiş olmasından dolayı tetkik ve tedavimizi derinleştirdik. İlk aklımıza gelen şey çocuklarda reflü dediğimiz mideden yemek borusuna kaçak ve bunun aspire edilmesi ve öksürmesiydi. Çocuğumuza mide filmi çektik. Fakat mide filminde bir reflüsünün olmadığını gördük. Çocuğumuzda reflü olmadığının tanısı koyduktan sonra ikinci en sık neden olabilecek yutma disfonksiyonu dediğimiz yutarken nefes borusuna kaçırıp öksürme şikayetini başlatabilir diye düşündük ve çocukta yutma filmlerini istedik. Özefagografi dediğimiz yutma filmi istedik. Fakat yutma filminde çocuğun aslında yutmasında bir problem olmadığını, yutarken yutak bölgesinden geçtiğini, yemek borusundan da geçtiğini, fakat yemek borusu ile nefes borusunda doğuştan olabilecek bronşlarına yakın bir lokalizasyonunda birkaç milimetre çapında çok büyük olmayan bir kanal olduğunu gördük. Yani çocukta aslında yuttuktan sonra mideden bir kaçak yoktu ve yutmasında bir problem yoktu. Fakat bu iki aşamasında çocuğun nefes yollarının akciğeri açıldığı yere çok yakın, bu literatürde çok az, neredeyse yok kadar bir şey, çok nadiren bildiriliyor. Biz açıkçası cerrahiyatımızda ilk defa gördük. Diğer uzman arkadaşlarımız da ilk defa gördüler. Bu kanalın olduğunu gördük. Fakat çok nadir olduğu için tabii bunu teyit etmek gerekiyordu. Gerçekten bu kanal, filmdeki kanal gerçek mi yoksa bazen artefakt dediğimiz yanıltıcı görüntülerde olabiliyordu. Bunun üzerine nefes borusuna, yani bronkoskopi dediğimiz nefes borusuna ve özefagoskopi dediğimiz yemek borusuna aynı anda girerek bu kanalı ortaya koymaya çalıştık. Yemek borusundan verdiğimiz maviye boyanmış sıvının nefes borusunun bronşlarına açıldığını gördük. Yani bu çocuk yuttuktan sonra yemek borusundan mideye geçeceği anda farklı bir küçük doğuştan olan bir kanal ile bronşlarına açılıyordu. Akciğere değil mi? Bronşlar üzerinden akciğere açılıyordu. Bu da öksürmesine neden oluyor. Çünkü her emdiğinde akciğere kaçan anne sütü veya mama
çocuğun tabii nefes yollarına geçtiği için burada iritan etkisiyle bronşlarda o öksürmesine, beslenememesine, beslendikten sonra morarmasına, kötüleşmesine neden oluyordu. Bunun üzerine bu kanalın kapatılması gerekiyordu. Uzman arkadaşlarımızla beraber bunun ameliyatına girdik. Gerçekten de tabii uzun süren bir ameliyattı. Bir 5-6 saat süren bir ameliyattı. Bölge tehlikeli. Bölgede ana damarların olduğu, vücuda giden, nefes borusuna giden, diyafragma dediğimiz akciğer ile batını birbirinden ayıran kaslara giden sinirlerin uyardığı bölgedeydi bu. O kanalı bulduk ve o kanalı onardık. Nasıl onardınız hocam? O kanalın hem nefes yollarına giden tarafından onardık, orayı kapattık, hem de yemek borusu tarafına giden yerlerini onardık. İki tarafından da onardık. Kanal ortaya çıktı. Yaklaşık 6 saat süren bir ameliyatla. 4. gün çocuktan ağızdan mavi boyalı mama verdik. Mavi boyalı mamanın nefes borusuna kaçmadığını gördük ve çocuğun tüm refleks aksı iyi çalışıyordu. Yani sinirler ve damarlar zarar görmemiş ve kanal sağlam bir şekilde kapanmıştı. Takipte beslenmesini açtık ve şikayetlerin ne kadar olacağını, tamamen geçip geçmediğine bakacaktı ve şikayetin tamamen gerilediğini gördük. Anne şu an çok memnun. Normal bir bebek gibi besliyor. Besledikten sonra öksürmesi olmuyor. Her şey yolunda gidiyor. Sağlığı gayet iyi. Sağlığı gayet iyi. Hastanemiz yeni açıldı ama teknolojik olarak oldukça donanımlı, modern ve iyi bir altyapıya sahip. Ve çok dediğim gibi tecrübeli ekiplerin bir arada olduğu bir merkez halinde. O nedenle iyi iş ve güzel işler başarılıyor burada. Yaşadığımız süreç biraz korkunç bir süreç. İlk çocuğumuz olduğu için biraz ilk önce de korktuk yani. Yani eve gittiğimizde öksürük, yani çok sık öksürüyordu. Çok fazla. Çok fazla öksürüyordu. Tam olarak şeyini de biz de anlayamadık. Ondan sonra belli bir süreçten sonra hastaneye getirdik. Böyle bir problem olduklarını falan söylediler işte. Yani ondan sonra da yaşadığımız biraz karışık bir durum. Bir de ilk çocuğumuz olduğu için korku, endişe. Ama biz bu durumdan dolayı tek yaptığımız şeyler belliydi. İlk önce çocuğumuzu Allah'a emanet ettik. Ondan sonra da doktorlarımızı Allah'a emanet ettik. Allah'a şükürler olsun ki şu anda sağlık durumu çok iyi. Yani ilk önce Allah'a şükürler olsun, sonra da tüm doktorlarımıza burada teşekkür ediyorum ben.